Herkese merhaba. Ekim ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Şu an Turgutlu Eskiyerimizdeyiz. Yaklaşık bir hafta önce bulunduğumuz bölgede çok kuvvetli bir yağış oldu. Daha önce neredeyse hiç deneyimlemediğimiz kadar fazla gök gürlemesi ve yıldırım gözlemledik. Özellikle arkamızdaki bu bölgede saatlerce süren ışımalar oldu. Bu süre boyunca her zaman yaptığımız gibi teknemizi kara elektriğinden ayırdık. Cihazlarımız tabii ki seyir halinde olmadığımız için kapalıydı. Fırtına bitti. Ertesinde komşularımızdan bir tanesi teknesinde ciddi problemler olduğunu keşfetti. Maalesef korktuğumuz şey dostumuzun başına gelmişti. Teknesine yıldırım düşmüştü. Teknesinde birçok cihaz şu an çalışmıyor. Bununla ilgili bakım onarım çalışmaları başladı. Biz de bu süre dahilinde işlerimiz olduğu için iskeledeydik ve seyir enstrümanlarımızı kullanmadık. İskeledeyken doğal olarak navigasyon cihazlarımızı açıp kapamadık. Fakat bugün iskelemizden ayrılmaya karar verdiğimizde navigasyon cihazlarımız, Raymarine marka navigasyon cihazlarımızın bir kısmının çalışmadığını fark ettik üzülerek. Maalesef bu yıldırım fırtınası sırasında oluşan büyük ihtimalle ya elektromanyetik dalgalar ya komşu teknelerimizden bir tanesine düşen yıldırım sebebiyle bizim de cihazlarımızın bir kısmının bozulduğunu fark ettik. Tekne yaşamıyla ilgili başımıza gelen olumlu, olumsuz tüm gelişmeleri sizle paylaşma çabasındayız bildiğiniz üzere. Akülerimiz bozuldu, şimdi elektronik cihazlarımızda yıldırım sebebiyle bir sorun yaşıyoruz. Bunları izlerken aklınızda bulundurmanızı istediğim bir konu var. Tekne yaşamı sadece bunlarla geçmiyor. Bunlar bu yaşamın bir parçası. O yüzden deniz yaşamına yeni başlayan veya tekne alma hayali kuran dostlarımız varsa bizi izleyen, lütfen olumsuz bir fikre sahip olmayın. Bunlar sadece bu hayatın belli kısımları ve maalesef bir parçası. Bunu söyledikten sonra başımıza gelen bu olaydan sonra neler yaptığımızdan size bahsedeyim. Öncelikle cihazlarımızı açtığımızda Raymarine cihazların kendi aralarında haberleştikleri SeaTalk ismi verilen bir network var. Aynı bilgisayarların birbirlerine iletişim kurdukları bir ağ gibi düşünebilirsiniz. Yukarıdaki rüzgarın hızını ölçen cihazla aşağıdaki otopilotun ana chart plotter yani haritayı bize dijital olarak gösteren cihazın hepsinin anlaştığı bir data hattı var. Şimdi bu data hattı üzerine bazı cihazlarda maalesef iletişim problemleri var. Sistem basit bir şekilde bize bunu söylüyor. Yapabileceğimiz en basit şey olan kontrollerimizi yaptık ve bu kontrollerdeki ilk akla gelen şey sigortaları kontrol ettik. Otopilotumuzun beynini oluşturan cihazın üzerindeki sigortaları tek tek kontrol ettik Tuna ile beraber ve orada herhangi bir sorun olmadığını gördük. Açıkçası görmeyi isterdik çünkü oradaki basit bir sigorta atması bizim çok kolay çözebileceğimiz bir problem. Bozulan sigortanın yerine aynı amperde benzer bir sigorta taktığımız zaman sistemlerimiz çalışacaktı. Fakat bu sigortalarda hiçbirisinde problem olmadığı için şu an sorunun büyük ihtimalle bu cihazların üzerindeki kartlarda yüksek akım geçince elektronik bir arıza olmuş olabilir diye düşünüyoruz. İzleyeceğimiz yoldan bahsedeyim. Elektronik kartla sahip tüm cihazlarımızı çalıştırmayı denedik. İlk önce bir kendi hasar tespitimizi yaptık. Daha sonrasında sigorta firmamızla görüştük. Marmaris bölgesinde Şentop Sigorta ile çalışıyoruz yıllardır. Teknemizi ilk aldığımız günden beri. İyi bir sigorta firması çalışmanın en büyük avantajı bu tür olaylar başınıza geldiği zaman panik olmuyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki karşınızda sizin haklarınızı korumak için gerekli olan her işlemi yapacak bir muhatabınız var. Buradan da Şentop Sigorta'ya tekrar teşekkür ediyorum. Daha önceki hasarımızda da bize çok yardımcı olmuşlardı. Mükemmel bir süreç geçirmiştik. Bu problemde de aradık kendilerini. Sağ olsun Pınar Hanım hemen bize yapmamız gereken prosesi anlattı. İlk olarak teknemize bu olayla ilgili bir dosya açılıyor. Bizim teknemiz 2002 model olduğu için yani buradaki yaş baremini tam olarak bilmiyorum. Size yanlış bilgilendirmek istemem. Belli bir yılın üzerinde olduğu için elektronik cihazlarının sigorta kapsamında olmadığını söyledi. Fakat bu bir doğal afet, doğal bir felaket olduğu için sigorta firmasının burada oluşacak hasarları karşılayabileceğinden bahsetti. Bir sonraki aşama olarak bize bir sigorta eksperi atadı. Şimdi sigorta eksperimizden gelecek telefonu bekliyoruz. Sigorta eksperi gelecek ve teknemizdeki sorunların var olduğunu teyit edince biz de kullandığımız cihazın Marmaris bölgesindeki yetkili servisle iletişime geçeceğiz. Onlardan bir randevu alacağız. Kendileri teknemize gelecekler. Tekne üzerinde yapabilirlerse tekne üzerinde. Eğer daha detaylı inceleme gerekiyorsa kendi servislerinde cihazlarımızı inceleyecekler ve bu elektrik akımı sebebiyle oluşan hasarlar raporlanacak. Bundan sonra sigortayla paylaşacağız bu belgeyi. Bir başka detay olarak bölgedeki olayın gerçekleştiği tarihteki fırtınanın teyidi için meteorolojiden bir belge alınması gerekiyor. İskele komşumuz prosesi daha önce başlattığı için kendisi şu an meteorolojiden bu belgeyi almış durumda. O tarih içinde bizim bulunduğumuz çemberde, alanda yaklaşık 15 tane sanıyorum yıldırım tespit etmiş meteoroloji istasyonumuz. Onu da sigortaya sunacağız. Bu da önemli bir detay.
Geri kalan aşamalarda size bilgi vermeye devam edeceğiz. Şimdi bakalım Mia'nın navigasyon sistemini ne şekilde hayata döndüreceğiz? Bundan sonraki aşamalar neler olacak? Onları sizlerle paylaşacağız. Hepinize şu an için yıldırımsız, fırtınasız, arızasız günler dileyelim. Sigorta işlemleriyle ilgili şimdi bir eksper geldi, sigorta firmasının çalıştığı. Bakıyorlar Fırat'la beraber dışarıda. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim size. Aslında olduğu yere bağlı. Orada zaten C-Talk fail diyor. C-Talk hatası var diyor. Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde iskelemize düşen yıldırımdan etkilenmediğimizi zannediyorduk. Fakat şu anki halimizden anlayacağınız üzere çok sıkı etkilenmişiz. Şu anda Raymarine ekibi, Marmaris ekibiyle birlikteyiz. Sağ olsunlar, hemen görüştükten sonra ilk pazartesi günü sabah ilk randevu olarak geldiler. Şu an çok detaylı bir test yapma imkanı olmadı burada. Ama görünen o ki otopilot beynimiz ve enstrümanlardan 2 tanesi yüksek akımdan veya işte statik elektrikten etkilenmiş olarak gözüküyor. Bilgisinin rüzgar almıyor şu anda ekran. Speed aslında çalışıyor tek başına ama işte orada belki data geçirmediği için. Yani bunları düzelttiğiniz zaman bu düzelebilir belki diyorum. Var mı öyle bir ihtimal? Deneyeceğiz. Onların hepsini ofiste... Ne var ne yoksa söküp götürüyorlar şu anda. Burada sancak kameramızdaki dolabın içindeydi. Raymarine cihazımız söküldü. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Vallahi ne kadar ekran varsa her şeyi söktüler, götürdüler. Biz bunlara bakacağız dediler. Chart ploter'ı götürdüler. Buradaki göstergeleri götürdüler. Öbür taraftakileri götürdüler. Sancak taraftakileri. Aşağıdaki beyni götürdüler. Kumandayı götürdüler. Şu an burayı toparlamakta tabii ki bize kaldı. İnşallah iyi haberler versinler de. Deneme seyrine çıktık şimdi. Raymarine'den arkadaşlar geldiler. Bozuk olmayan aletlerimiz, işte chart plotter, otopilot, rüzgar göstergesi, onlar kalibre edilecek. Derinlik göstergemiz Tridata maalesef bozuk ve henüz o konuyla ilgili ne yapacağımızı bilemiyoruz. Selam dostlar. Bildiğiniz üzere ST60 Tridatalarımızda 2 tanesi bozuktu. Bir tane yedek bulduk. Bozuk olan bir tanesi. Bu bulduğumuz çıkma ürünün fiyatı bir hayli yüksek ama maalesef piyasada bulunmadığı için aldık. Şu an Marmaris'te. Ben de bizdekinin kasası çok sağlam. Öbürünün kasası bayağı dağılmış vaziyette. Bunu swap edip edemeyeceğime bakmak için az önce söktüm. Bir hayli kolay sökülen bir cihaz. Toplasanız 10 tane vida ile dağılabiliyor. Hiçbir zorluğu yok. Sökerken dikkat edilmesi gereken hareketli bir parça yok. Terslik olmazsa yarın diğer ürünü alıp kartların yerini değiştirip takıp sistemi tekrar çalışır hale getireceğiz. ST60'ınızın içini açmak istiyorsanız korkacak hiçbir şey yok. Bunları paylaşmak istedim. Selam dostlar. Garip bir kamera açısında sizle beraberim. Değişimi yaparken sizin de görmenizi istedim. Bildiğiniz üzere teknemize yıldırım düştü. Bu yıldırımdan dolayı 2 tane ST60 Tridata cihazımız bozuldular. Sorunları da şu: tek başlarına bağladığımız zaman çalışıyorlar. Fakat C-Talk sistemine bağladığımızda hem bilgi aktaramıyorlar hem de otopilotun çalışmasına engel oluyorlar. Biz de ne yaptık? Çok kolay bulunmasa da araştırmaya başladık ve bozulan ünitemizin yerine yeni bir ünite bulmaya çalıştık. Yeni de kastım, o ürünlerin artık uzun yıllardır üretimleri yok. Bu serinin, hatta sonraki serilerin dahi artık üretimleri durmuş vaziyette. O yüzden ikinci el ürünler almak zorundasınız. İkinci el ürünlerde de bildiğiniz üzere bu aletlerin çalışıp çalışmadığını test edilmesi gerekiyor. Biz de ne yaptık? Marmaris'te NATO Marine firmasında bir tane ikinci bir ürün bulduk. Şu bizim arızalı ünitemiz. Ben bunu dün kart değişikliğini kendim yapıp yapamayacağımı anlamak için dağıtmıştım. Bu da Marmaris'teki NATO Marine firmasından bulduğumuz ürün. Ürünün Marmaris Raymarine firması testini yaptırdık. Ürün çalışıyor fakat kozmetik olarak pek iyi bir durumda değil. Ben de bunun kasasını değiştireceğim. Şimdi bizim bu ünitemizin bu kısmı arızalı. Beyinle ilgili bir sorun olabilir veya buradaki bileşenlerden bir tanesi sorun olabilir. Dediğim gibi burası benim uzmanlık alanım değil. Bunların testini ben yapamıyorum. Raymarine firması da elektronik tamiratı yapmıyor.
tercih etmiyor. Size yeni bir ürün tavsiye ediyor onun yerine. Şimdi gelelim diğer ürünün içine açılmasına. Evet, diğerine göre, bizdekine göre çok daha kolay çıktı. Evet, gördüğüm kadarıyla birebir aynı ürünler. Burada bir elektronik tamiratı izi var mı diye bakıyorum cihazın üzerinde. Herhangi bir tamirat görmemiş. Bir sıvı teması yaşamamış. Bu çok önemli. Evet, gayet güzel, temiz bir ünite gibi gözüküyor. Eğer çalışıyorsa da Raymar'ın test edildi, çalışıyor olması gerekiyor. Her şey yolunda gözüküyor. Vidaları da açıyoruz. Vidaların altında küçük pulları var. Buna dikkat edin. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir zorluğu yok. Kasanın içi de tertemiz çıktı. Kart değişimini artık yapabiliriz. Evet, montajı tamamlamış olduk. Her şey yolunda gözüküyor. Şimdi test zamanı. Şimdi kabloları çıkartacağım. Raymar'in yeni cihazımızı buraya bağlayacağım. Evet, size hızlıca kablolardan bahsedeyim. Öncelikle düşündüğünüz kadar karmaşık bir sistem değil. C-Talk denilen bir sistem üzerinden anlaşıyor Raymar'in bu ürünleri. Basit bir network bilgisayar ağı gibi düşünebilirsiniz. Bunlara C-Talk kablosu deniyor. Üzerinizden bakın C-Talk yazıyor. Bu cihazın kendi arkasına giren data kabloları var. Sistemler şöyle. Altta ilgili cihazla ilgili data kabloları, üstte de C-Talk kabloları var. Bu cihaza gelen bilgiler ve diğer cihazdan gelen bilgiler başka çıkan bir C-Talk kablosunda beyin olarak görev yapan otopilota gidiyor. Yani bunların hepsi birbirine seri olarak bağlanmış oluyor. Tüm bilgiler de buraya ulaşmış oluyor. Yani C-Talk denilen sistem bir bilgi paylaşım ağı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi kablo bağlantılarını yapacağım. Evet, cihaz bağlantılarımızı tekrar yaptık. Hız bilgileri, derinlik bilgileri ve C-Talk kabloları bağladık. Rüzgardan gelen C-Talk kablosu Tridata'ya geçiyor. Buradan da ana ünite görevi yapan otopilota doğru gidiyor. Şimdi heyecanlı kısım, test zamanı. Tuna'ya rica edeceğiz. İçeriden cihazları açacak. Bakalım çalışacak mı? Evet, kader anı. Gördüğümüz kadarıyla şu an derinlik geldi. Otopilot çalışıyor. Çark pilotlarımız açılıyor. Evet Tunacığım, senden bir hız demosu yapalım. Tuna içeride paraketeyi çevirecek. Bakalım hız bilgisi buraya ulaşacak mı? Derinlik bilgimiz buraya geldi. Muhteşem. Yönümüzü görebiliyor sistem. Otopilot bağlı. Derinlik bilgisi var. Şimdi Tuna bize içeriden paraketeyi çevirerek hız yapacak. Bakalım hızla buraya gelirse. Evet. Çok güzel. Haberler harika. Çok başarılı. Süper. Evet dostlar. Haberlerimiz çok iyi. Derinlik, hız bilgilerimiz ve otopilotumuz aynı anda çalışıyor. Bilgilerin tamamı çark pilotuna ulaşıyor şu an. Her şey yolunda gözüküyor. Cihazları kendi arasında şu an anlaşmasında hiçbir sorun yok. Böylece ilk cihazımızı onarmış olduk. Diğer tarafta maalesef şu an bir tane daha bozuk cihazımız var. Buna da ya tam bir çıkma ünite bulacağız. Yine böyle ya da sağlam bir kartı olan bir ünite bulacağız. Böylece sistemimizi ayağa kaldıracağız. Şu an işlem başarılı. Yaşadığımız yıldırım hasarı sürecindeki gelişmeleri bir derleyip toparlayıp sizlerle paylaşmak istedik. Neler oldu, neler yaptık. Videonun sonunda rakamları da paylaşmak istedik. Olabildiğince şeffaf. Çünkü baştan beri hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Buradaki yaptığımız paylaşımların ana amacı yaşadığımız deneyimleri birebir olarak sizle paylaşmak. Çünkü biz benzer deneyimlerini paylaşan dostlarımızın paylaşımlarından çok fayda görüyoruz. Hiçbirinizin başınıza gelmesini istemeyeceğimiz bir durum bu yıldırım hasarı. Ama olur da bir gün siz de yaşarsınız. Size bir referans olabilir. En azından bizim yaşadığımız şaşkınlığın bir kısmını yaşamazsınız diye ümit ederek sizle bu paylaşımı yapıyoruz. Sistemimizde bir arıza olduğunu fark ettiğimizde ilk iş olarak sigorta firmamızı aradık. Marmaris'te Şentop sigortayla çalışıyoruz. Bu vesileyle Şentop Sigorta'ya teşekkür etmiş olalım. Yıllar önce Çiftlik Koyun'da yaşadığımız ciddi bir kaza vardı. Onun sonrasında da bize çok büyük destek olmuşlardı ve o süreci çok kolay bir şekilde geçirmiştik. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür edelim.
ne bedeller ortaya çıktı, bunların ne kadarı karşılandı? Teknik servis geldi. Cihazların bozuk olanlarını tespit etmek için tüm cihazları teknemizden söktü ve servislerine götürdüler. Burada yaptıkları tespitlerde Raymarine sisteminde Tridata ismi verilen 2 tane göstergenin bozuk olduğu tespit edildi. Bunların artık tabii ki üretimi yıllardır yok. Hatta birkaç jenerasyon sonrasındaki ürünler dahi artık üretilmiyor. Bu sebeple bizim mevcut sistemimizde çalışabilen ve temin edilebilen ürünlerin fiyatlandırılması yapıldı. Bu ürünlerin şu an güncel fiyatları i50 dijital ekranların şu anki güncel fiyatları KDV hariç 600 euro. Bunlardan 2 tane ihtiyacımız olacağı için 1200 euro ürünlerin yenileme bedelini rapor etti servis. Ayrıca de verdikleri hizmet için hem rapor hazırlanması hem de yeni cihazların takılması için 200 euro da bir servis bedeli belirlediler. Bunlara KDV eklendiği zaman toplamda 1650 euroluk bir hasar teknemizde ortaya çıktı. Tabii bu 1650 euronun tamamını sigorta bize ödemedi. Bu 1650 eurodan öncelikle tekne fiyatımızın %yarımı olan bir meblağı kesti. Bu sigorta klozlarınızda en çok dikkat etmeniz gereken detaylardan bir tanesi. Çünkü örnek olarak 100.000 euroluk bir tekneniz var ise %1 kesintiniz, %1 muafiyetiniz varsa bu size 1000 euro olarak yansıyor. Yani 1000 euroya kadar olan hasarlarınızı sigorta karşılamıyor. 1000 eurodan sonra olan hasarlarınızdan da bu muafiyet bedelini kesiyor. %yarım olduğu zaman bu 500 euroya düşüyor. 100.000 euroluk bir teknede. Örnek veriyorum, sizin 300.000 euroluk bir tekneniz varsa bu 3.000 euroya veya 1500 euroya tekabül ediyor. O yüzden bu çok önemli bir detay. Sigorta poliçelerinizde muafiyet bedelinizin yüzde kaç olduğunu kesin kontrol edin. Bildiğim kadarıyla %yarım şu an en iyi, en kabul edilebilir muafiyet bedeli rakamı. Sigortanın bizden yaptığı kesintilerden ilki bu muafiyet miktarı oldu. Yani bu 1650 eurodan otomatikman %yarım kısmını kesinti yaptı. Onun haricinde bizim teknemizdeki cihazlar eski cihazlar olduğu için ve yerlerine biz yenilerini almamız durumunda teknemizin bir kıymet kazanacağını düşündüğü için sigorta onun da kesintisini yaptı. Ve sonunda bizim elimize geçen rakam 659 euro bir ödeme aldık sigortadan. Bu 659 euro ile 2 seçeneğimiz vardı. Servisin bize önerdiği cihazları alabilirdik. Bunlar bizim bütçemizin çok şu an üzerinde ve yapmak istemediğimiz bir harcama olacaktı. Ayrıca yeni teknoloji cihazları olması çok iyi olmaları anlamına gelmiyor. Eski bir sistemde limitli bir şekilde anlaşabiliyorlardı. O yüzden biz bu yeni cihazları temin etmek yerine mevcut bozulan cihazlarımızın aynılarını bulma yoluna gittik. Çıkma ve ikinci yarı olarak. Kısa süre içinde biraz şansımız yaver gitti. Bir Tridata bulduk ve 350 euro bir ödeme yaptık. Bu fiyat bir hayli yüksek ama bu cihazlar artık piyasada çok zor bulunan cihazlar olduğu için ve mevcut tekne sahipleri bu cihazlar ancak bozulduğu zaman bunları teknelerinden çıkardıkları için ikinci elde maalesef Türkiye'de bulmak çok zor. O yüzden bu yüksek bedelli de olsa mecburen ihtiyacımız olduğu için aldık. Aldığımız 660 euro ödemenin 350 eurosuyla bu çıkma cihazı aldık. Üzerine 200 euro Raymarine'den aldığımız hizmetler için ödeme yaptık. Toplamda 110 euroluk bir bütçemiz kaldı ve bir adet Tridata cihazımız eksik. Bulduğumuz cihazın fiyatının 350 euro olduğunu düşünürsek çok şansımız yaver giderse belki 250 euro veya 200 euroya bir cihaz bulursak yaklaşık 90 euro veya 100 euro veya civarında bir zararla süreci kapatacağız gibi gözüküyor. Açıkçası bu da bizim beklentilerimizin üzerinde bir şey. Çünkü biliyorsunuz tekne yaşamı her geçen gün ülkemizde daha pahalı hale geliyor döviz kurları sebebiyle. O yüzden kabul edilebilir bir şekilde atlattığımızı düşünüyoruz. Daha kötü olabilirdi. Örnek veriyorum, otopilot beynimiz bozulsaydı onda daha çok zorlanacaktık. Çünkü o cihazı bulmak daha zor. Çok daha pahalı bir cihaz. Durum böyle. Neler yapabiliriz bununla ilgili onu kısaca sizinle paylaşayım. Tekneye yıldırımın düşmemesini sağlamaya yönelik cihazlar var. Bunlarla ilgili bize tavsiyeler geldi. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Onları şu an inceliyorum. Açıkçası benim çok hakim olmadığım bir konuydu. Onunla ilgili şu an bilgi toplamaya çalışıyorum. Bu tür cihazların varlığından haberdar olduk. Onun dışında böyle statik elektriğin yüksek olduğu, çok yıldırım yaşanan günlerde teknemizi kara elektriğine hiçbir zaman bağlamıyorduk. Bağlamamaya devam ediyoruz. Bu tek başına da yeterli olmadığını da öğrenmiş olduk. Çünkü iskelemizde büyük hasar alan diğer tekne de olay anında kara elektriğine bağlı değildi. Ve onlarda maalesef o komşumuzdaki durum çok çok daha vahim. Motor dahi şu an maalesef teknelerinde hiçbir sistem çalışmıyor. Ne diyelim? Umarım hiçbirinizin başına gelmesin. Deniz yaşamı böyle. Madalyonun her zaman iki yüzü var. Şikayetçi miyiz? Değiliz. Bu özgür, kendi kendine yetme çabasındaki yaşamın tabii ki bazı zorlukları, bedelleri olmak zorunda. Önemli olan sağlığımızla ilgili, can güvenliğimizle ilgili sorun olmasın. Bozulan bu cihazların hepsi tamir oluyor. İşte yıllardır öğrene devam ediyoruz. Böyle bir deneyim de başımıza gelmesi gerekiyormuş. Bunu da öğrendik. Ama dediğim gibi bu da bu yaşamın bir parçası.
Her zaman olduğu gibi bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bölümde bazı can sıkıcı şeyleri paylaştık sizinle ama hepsi bizim için birer ders ve deneyim. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gönderdiğiniz yorumlar bizim için çok kıymetli. Desteğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Videoların altına gelen yorumlara baktığımızda hepsinin çok içten, pozitif ve bizi cesaretlendiren yorumlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda size tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. MIA Teknesi'nden hepinize sevgiler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize MIA Teknesi'nden, denizlerden sevgiler.